Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Maviş bir hırka yapıyoruz bu videoda beraberce. Zemin rengi olarak kar topunun K621'ini kullanıyorum. İç renklerde ise 4 ipimde Yarnart cinsin 54, 75, 03 ve 15'i. 36'dan 42 bedene kadar uyumlu olacak bu hırkada 3 milim tığ kullanacağım. Siz de elinize ve ipinize göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Videonun sonunda beden büyütme fikirlerini de sizin için bırakmış olacağım. Bu videoda ayrıyetten motif yapımını sizlere göstermiyorum. Çünkü bu motifi daha önceden kanalımda anlatmıştım. Hepinizin, daha doğrusu birçoğunuzun bildiği gibi Gorgeous motifinin ikinci sürümü diyoruz. Hemen bu videonun altında yapımının linkini bulacaksınız açıklama kısmında. Ya da kanalımda Gorgeous motif yeni sürüm aratarak ulaşabilirsiniz. Bu motiflerden benim hazırlayacağım uzunluk için 78 adete ihtiyacımız var. Şimdi ilk olarak bu 78 tane motifin nasıl birleştirileceğinden bahsedeceğim size. Birleştirilme tekniğini göstereceğim. Daha sonrasında da 78 tane motifi bedene göre nasıl ayırdığımızı anlatacağım. 4 tane motifi bu şekilde önüme aldım. Birleştirmeyi 4 motif üzerinde göstereceğim ama öncesinde benim bir motifin birleştirme kenarı kaç olmaksızın 11 santim, bunu belirtmek isterim. Birleştirme kenarı olmaksızın. Yani önemli olan sizin buradaki 11 santimi dikkate almanız. Benim gibi ölçülerde hazırlayacaksanız şayet sizin de motifiniz bu santime ulaştıysa aynı bedende rahatlıkla düşecektir. Şimdi birleştirme rengimi alıyorum. Bunun için hemen bir tane motifimi de alıp bir kenarını örmeye başlayacağım. Daha sonra ikinci kenarına geçeceğim. İlk yapacağım işlem motifte iki kenarı trabzanlarla örmek olacak. Köşesine geliyorum. Hemen batıp ilk önce ben yalancı trabzan kullanıyorum biliyorsunuz. Siz zincirle de yükselebilirsiniz. Yalancı trabzan ilk kez görenlere burada bir kez daha göstermiş olayım. İlmeğimi aldıktan sonra tığımın üstüne ipimi aldım. Buradaki boşluğa geliyorum, batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum. Daha sonrasında ilk olarak 2 tanesini, sonrasında tığdaki 2 taneyi de ördükten sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum ve aynı köşe boşluğunun içine diğer ikinci ikili trabzanımı örüyorum. Tığın üstüne yine ipimi aldım. Her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örelim köşeye kadar. Köşeye geldiğimde ise artık 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yeniden 2 tane ikili trabzanı aynı köşe boşluğunun içine ördükten sonra bu kenarında sonuna kadar her bir trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan örelim. Bu kenarın sonuna geldiğimde köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 de zincir çektikten sonra yanına ekleyeceğim sıradaki motifimi alıyorum. Her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifin köşesinin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki ilk trabzanın tepesine de bir adet ikili trabzan örüyorum. Tığdan çıkıp bu motifimdeki
1, 2, 3. trabzanı bulup tepesine batıyorum. Çünkü bu 3. trabzanın karşısına denk gelen trabzan odur. İlmeği içinden geçirdikten sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum. Yeniden 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp 1, 2, 3 sayıp içine batıp ilmeği içinden geçiriyorum. 3'er ikili trabzanımı ördükten sonra karşıdaki motifte ona denk gelen 1, 2, 3 trabzanı bulup tepesine batıp kenarın sonuna kadar birleştirmeye bu şekilde devam edelim. 2, 3. Şöyle görüntüyü de size göstermek isterim. Tam olarak sona geldiğinizde önünüzde 2 tane ikili trabzanın olmuş olması gerekiyor. Bunun için de 2 tane ikili trabzanımı burada örüyorum. Karşıda da ona denk gelen zaten bakın 1, 2'dir. Bu köşeyi saymıyoruz. 1, 2, ona da batıyorum. İçinden geçirdikten sonra burada köşeye gelip içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip tığdan çıkarttıktan sonra bu köşe boşluğunun içinden ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum. Ve aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan örmeye devam edelim. Nereye kadar? Şöyle size hemen göstermek isterim. Bu kenarı öreceğim. Bu kenarı da öreceğim. Eğer ben bu parçayı yukarı doğru devam ettirecek olsaydım diğer motifi alıp böyle geldim. Burayı ördüm. Burayı da ördüm. Bunu bunun üstüne eklediğim gibi bunu da bunun üstüne ekleyecektim. Ama şimdi ben 4 tane kare bir parçada size modeli göstermek istediğimden ötürü böyle geleceğim. Buraya gelip daha doğrusu şu kenarı geçtikten sonra diğer 2 motifi ekleyeceğim. Şuradaki geçişi de size göstermek istediğim için burada hiçbir fark yok. Köşede 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, hop döndüm. Köşede yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, hop döndüm. Buradaki geçişi yapalım. Buraya kadar geldiğimde ise hemen bu köşenin içine 2 tane ikili trabzanı örelim. Yeniden bir zinciri çektikten sonra bu 2 tane grubun şu ortasındaki kısma gelelim, batıp ilmeği çıkartıp aynı zamanda tığdaki ilmekten de çıkartıp bir zincir çekelim. Sonra bu kenarında sonuna kadar önce köşenin içine 2 tane ikili trabzan, daha sonra trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örerek kenarın sonuna geliyorum ve sıradaki motifi bunun üstüne ekleyelim. Kenarın sonuna geldiğimde köşeye 2 tane ikili trabzanı örüp 2 zincirimi de çektim ve sıradaki motifi birleşmek üzere alıyorum. Motiflerin ön yüzleri bana bakarken yeni motifimin köşesine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan kaçırdık. Buradaki trabzanın tepesine de ördükten sonra döndürüp burada 1, 2, 3'ü sayıp buluyorum. İçine batıp ilmeğimi arasından geçiriyorum. Yeniden 1, 2, 3. Aynı teknikle birleştirmeye 2 kenarı devam edeceğim. Bu kısım göstermiş olduğum gibi aynı 3 motifin kesiştiği noktaya kadar bu şekilde devam edeyim. O kesiştikleri noktada geçişi, yani tam olarak buraya geldiğindeki geçişi nasıl yapacağımı göstereyim. Kenarın sonuna kadar geldiğimde bu köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip tığdan çıkıp
bu iki motifin tam olarak ortasını buluyorum. O da çok zaten battığımda çok rahatlıkla bulunuyor. Bu noktadan bu ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekip hemen köşeye geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Trabzanın tepesine de örmeye başlıyorum. Kenarın sonuna kadar. Sıradaki motifi alıyorum. Bu kenarın sonuna geldiğimde yine burada 2 zincirimi çektim. Yine motiflerin ön yüzü bana bakıyor ve yeni motifin köşesinin içine ilk olarak 2 tane ikili trabzanı örelim. Sonra trabzanın üstüne ve döndürüp şöyle 1 2 3.'yü bulup hemen birleştirmeye başlıyorum. Bu kısım aynı göstermiş olduğum gibi, hiçbir farkı yok. 3 tane ikili trabzanın üstüne 3 tane ikili trabzanı örelim. 1 2 3'ü sayıp hemen arasından ilmeğimizi çıkartalım. Buraya kadar aynı şekilde birleştireceğim. Şu kısımdaki geçişi göstereceğim. Kenarın sonuna geldiğimde köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çektim. Şimdi hemen bu 3 motifin ortak kesiştiği yerin tam ortasını birlikte bulalım. Bu noktadan ilmeğimizi geçirelim. Bir zincir çekip bu defa artık bu iki kenar birleşti. Sıra bu iki kenarda. İlk olarak köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan örüp çıkıyorum ve birleşeceğim motifteki 1 2 3. ikili trabzanı buldum. Yeniden 1 2 3 çıktım. 1 2 3 1 2 ve 3. Yeniden sayıyorum. 1 2 3. Bu şekilde birleştireceğim. Eğer benim birleştirmek istediğim motif sayım 4 tane ise artık bu işlemin sonuna geliyorum demektir. Bu kenarı birleştirip burayı döneceğim. Burayı döneceğim. Artık burayı nasıl döneceğimizi biliyoruz. Geleceğim. Hop, burayı da dönüp başladığım noktada 4 parçayı tamamıyla birleştirmiş olarak bitirmiş olacağım. Şayet ben yine mesela 2 taneyi birleştirdim. Üstündeki birleştirdim ki hırkamızın sol tarafındaki ön parçayı bu şekilde birleştiriyor olacağız. Hop, geldim buraya, aşağı inmeden şimdi bunu birleştirdim buraya kadar. Böylece ne geldim? Aşağı inmeden hemen yanına bu üstüne bir motif daha alıyorum. Sonra buraya gelip hemen yanına bir tane daha alıyorum. Hop, üstüne gelip 2 tane motif. Bu şekilde. Yani mantık, birleştirme mantığı burada. Siz bu mantığı kullanarak dilediğiniz motifi birbirine ekleyebilirsiniz. İlk olarak 78 tane motifimizin 6 çarpı 5 30 parçasını birleştirip böyle büyük bir parça elde edelim. Bakın 6 çarpı 5 demiştim. 5 çarpı bakın 2 4 6 30 tane motifim şu anda benim önümde göstermiş olduğum teknikle birleşti. Bu 30 tane parçayı birleştirdikten sonra diğer öndeki 12 artı 12 yani 6 çarpı 2 sağ taraf için, 6 çarpı 2 sol taraf için parça örüyoruz. Nasıl mı? Bakınız, onlar da bu şekilde şöyle parçalar. Bunların hangi yolla devam ettiğini birazdan size göstereceğim. Ama birleştirme kısmına geldiğimizde parçaları artık bu arka büyük parçayı ön yüzünü değil arka yüzünü çeviriyoruz. Birleştirme kısmına geçmeden evvel. Ve bu ortadaki beşli olduğu için arkası, ortadaki motif herhangi bir birleşme işlemi uygulanmayacak. Bu iki motifle bu iki motifin üstüne ekleyeceğiz. Birleşme kısmına geçtiğimizde dediğim gibi büyük parçaları
İlk olarak bu parçaları hangi yolda nasıl devam ederek birleştireceğiz onu söylemek istiyorum. Bu 6 çarpı 2 12 parçalık motifi, bakın şu üstteki motifi ilk alıyoruz. Onun üstüne bunu, onun üstüne bunu, onun üstüne bunu derken bir dikey birleştirme yapıyoruz. Bu motife kadar geldiğimizde artık istediğimiz uzunluğa ulaştığımız için hemen bu kenarını örüp hop yukarı çıkıyoruz ve yanındaki motifi alıyoruz. 6 tane motifi de bu uzunca ördüğümüz parçanın yanına birleştirip hop gelip bakın burada kaldık. Şimdi burada niye kaldım? Bu iki yanı birleştireceğim ta ki şu beyaz motifin altına kadar. Çünkü şu iki motif arkasındaki iki motifle birlikte benim kol evimi oluşturacak. Yani ben 4 tane motifi yan taraftaki 4 motifle birleştireceğim. Bu tarafa geldiğimde ise buradaki yaptığım dikey birleştirmenin yukarıdan aşağı birleştirmiştim. Aksine burada yatay bir birleştirme yapıyorum. Ne yapıyorum? Önce bunu alıyorum. Yanına bunu. Hop geldim. Yukarıya birleştim. Şurayı ördüm. Bunu alıyorum. Yanına bunu. Tekrar yukarıya ördüm. Bunu. Bu mantıkla yatay olarak yukarı kadar geliyorum. En son burada kalıyorum. Burada kaldıktan sonra ise bu üstteki iki motifi arkadaki iki motifle birleştiriyorum. Ve bu iki motif benim kol evim. Orayı açık bıraktıktan sonra da 4 tane motifi yanla birleştirerek her iki tarafında kol evini oluşturmuş olacağım. Mantık budur. Ortada bir tane kısım, bakın boşta, ense boşluğumuz için. Öyleyse birlikte birleşmeye başlayalım. İlk bu tarafı birleştirelim. Bu parçanın bu motifinde kalmıştık ya altta. Şimdi burada bir zincir çekmiştim. Çıkıyorum hemen. Arkadaki büyük parçanın köşesinden bu ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekip köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp daha sonra trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan ördüm. Tığdan çıkıp 1, 2, 3'ü saydım, battım, içinden geçirdim. 1, 2, 3 tane daha ördüm. Yine çıktım. 1, 2, 3'ü bulup battım. Şimdi bu kısmı birleştireceğimiz yere kadar aynı şekilde ekleyeyim. Yaklaştığımda oraya hemen 2 tane ikili trabzanı köşeye örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk olarak öndeki motiflerimin ikisinin şu ortasından ilmeğimi çıkartıp tığdan çıkıyorum. Arkada da bu iki motifin yani tam karşısına denk gelen kesiştikleri noktanın içinden batıyorum. Bu ilmeği de onun içinden geçirdikten sonra bir zincir çekip yine köşe boşluğunun içine 2 tane ikili trabzan, ilk trabzanın tepesine bir ikili trabzan, tığdan çıktım. 1, 2, 3'ü buldum, battım. İşte bütün yapacağım işlem kol evini oluşturacağım motiflere kadar bu şekilde olacak. 2 ördüm daha. 3 çıktım. 1, 2, 3 battım, çıkardım. Bakınız. Yan taraftaki kısımda böylece düzgünce tamamlanmış oluyor birleşme işlemi. Yandaki 4 motifi ekledikten sonra artık kol evini oluşturacağım. Önde 2, arkada 2 motifin olduğu kısımdayım. Buraya geldiğimde son bir kez şu altta ikisini bir birleştireceğim yine dipten. Köşeye bunun için hemen 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekip bu ikisinin birleştiği yerden ilmek çıkartıp ilmeğimin içinden de çıkarttıktan sonra tığdan çıktım. Arkada ikisinin birleştiği yere batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip artık bu köşeyi örmeye başladığımda arkadaki iki motifle birleşmiyoruz. Çünkü kol evimizi oluşturacağız. Bu iki motifin kenarını serbest örelim.
Daha sonra bu köşeye geldiğimde bu üst iki kenarı birleştirip bir tarafı tamamlamış olacağız. Burada sonuna kadar geldim. Şimdi bununla arkadaki bu motif, bununla da bu birleşecek karşılıklı. Şu başladığım noktaya kadar aynı göstermiş olduğum şekilde aslında birleştiriyorum. Hemen bu köşesinden ilmeğimi geçirip bir zincir çekip bu köşeye geldim. 2 tane ikili trabzan, bir tane trabzanda trabzanın üstüne, üçüncüyü de buldum. Bakın kol evimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi burayı sonuna kadar birleştireyim. Bu kenarın sonuna geldiğimde de artık burada başlamış olduğum noktadayım aynı zamanda. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arasından geçireceğim hemen. Sonrasında bir zincir çekip burada artık burayla da birleşmem gerektiği için bir zincir çekmiştim. Bu köşenin içine ikisinin arkada birleştiği yere battım. Bu ilmeğimi içinden geçirip bir zincir daha çekiyorum ve burada başladığım noktanın ilk trabzanın tepesine gelip kaydırma yöntemiyle ilmeğimi çıkarttıktan sonra güzelce kilitliyorum. Kilitledikten sonra ipimi keseceğim. Bakın bu kısım tamamıyla birleşmiş oldu kol eviyle birlikte. Hırkamızın bir tarafı tamam. Şimdi diğer tarafında sıra. Burada da birleşeceğim yer az önce gösterdiğim gibi artık üstteyim. Hırkanın bu tarafını birleştirirken üstteyim. Bunun için de ilk omuz motiflerini birleştirerek başlıyor olacağım. Yani bu iki kenarı birleştireceğim. Daha sonra bu iki motifin kenarını karşı tarafla birleştirmeden burada kol evimini oluşturacağım. Buradan birleşmeye başlayıp burada da başladığım noktaya kadar, yani buraya kadar hırkanın yanını tamamlayacağım. Buradaki mantık anlaşılmıştır diye düşünüyorum. İzleyeceğiniz yolu gösterdim. Burada kullandığım tekniği birebir burada kullanarak bu tarafı da bitirelim. Son kısmına geldiğimde buradaki bitirişi de şöyle yapıyorum. Yine bu köşenin 2 tane ikili trabzanını örüp bir zincir çekip tığdan çıktım. Bu köşeden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çektim ve burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Burada ipimi kopartmadan artık hırkamın etrafını dolaşmaya başlayacağım. Hırkamın etrafını lastikle öreceğim için ilk sırasını yine trabzanlarla geçiyorum. Bunun için de bu trabzanın üstüne kaydırarak gelmiştim. Şimdi hemen yalancı trabzanımı öreceğim. Bir zincir çektim, yükseldim. Etrafında döndürdüm. İlmeği döndürdüğüm ilmeğin arkasından geçirdim. Ve böylelikle ilk yalancı trabzanımı örmüş oldum. İkili trabzanlarla da devam edeceğim. Bütün hırkanın etrafı boyunca. Şu ortadaki geçişleri de size gösterip köşeyi de birlikte örelim. Tabi ensede de yapacağım işlemler var. İlk sıra sadece dediğim gibi bu şekilde ikili trabzan. İkinci sıraya geçtiğimizde ise artık lastiğin örümüne başlayacağız. İstediğiniz genişlikte lastiği örebilirsiniz. Ben tahminen 4 sıra örmeyi planlıyorum. Gözüme nasıl en güzel görünürse o sırada bırakacağım ama en az 4 sıra olarak planlıyorum. Bakın bu şekilde ikili trabzanlarımı örüyorum. Köşeye kadar geldim. Köşeye geldiğimde ise ilk olarak buradaki köşenin içine bir adet ikili trabzan örüyorum. Daha sonra buradaki kısım ikisinin birleştiği yerin içine batıp bir tane örüyorum. Sonra bu köşeye geliyorum. Bu köşenin içine de bir tane örüp trabzanın tepesine geçiyorum. Ve yine trabzanların tepesine
ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Köşedeki geçişi yaparken ise hemen ilk 2 tane ikili trabzanı örüyorum. Arada 2 zincirim var. Daha sonra diğer 2 tane ikili trabzanımı örüp trabzanların tepesine örmeye devam ediyorum. Ta ki enseye kadar bu şekilde devam edelim. Ensedeki geçişi birlikte yapalım. Arkada bu ense boşluğunda kalan motifin olduğu yerdeyiz. Şimdi oraya geldiğimde şuradaki dönüşü şu şekilde yapıyorum. Şuraya bir tane ikili trabzanımı örüyorum bu köşeye ve buraya bakın şu ortadaki birleştikleri noktayı bulup oraya da bir tane örüyorum. Daha sonra bu köşeye geliyorum. Ve trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Hemen şimdi size geçişteki duruşu şöyle göstereceğim. Bakın şu şekilde. Bunun aynısını bu tarafta da yapacağız. Bu köşeye de geldiğimde yine burada şimdi devam ediyorum. Hemen ilk bu köşeye örüyorum. Bir tane bu ortadaki hepsinin kesiştiği noktaya batıp örüyorum. Tekrar bu köşeye geldim. Buradaki dönüşü de yaptım ve trabzanların tepesini örmeye başlıyorum. Artık bundan sonrası başladığım noktaya kadar hiç farklı bir işlem olmaksızın devam ediyor. İkinci sıraya da birlikte geçelim. Şöyle göstereyim. İlk sıranın sonuna geldiğimde istedim ki buradaki üste çıkışı birlikte yapalım. Şimdi köşeye bir tane örüyorum. Bu ortaya yine bir tane örüyorum. Bu köşeye örmeden hemen trabzana geçmiştim. Onu da ördüm. Kaydırarak burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine geliyorum. Ve artık lastik örümüne başlayacağız. İlk olarak yalancı trabzanla yükselip yukarıya çıktım. Ve bundan sonraki trabzanları sırasıyla ön ve arkadan alarak örmeye başlayacağım. Öne almak şu şekilde, trabzanı öne alıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Arkaya alırken de tığı şöyle arkadan dolandırıp trabzanı arkaya alıp bu şekilde örüyorum. Sırasıyla önden ve arkadan örmeye devam ediyorum. Her trabzanın üstüne aynı işlemi uygulayacağım. Köşeye geldiğimde ise hemen 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yeniden aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ve ön ve arkadan alarak lastik işlemimi örmeye devam ediyorum. Bu da benim ikinci sıram olacak. Üçüncü sıraya geçtiğimde ise bunu de hatırlatmak isterim. Enseye geldiğimde de hiçbir farkı yok. Orada da her trabzana sırasıyla bu işlemi uygulayacağım. Üçüncü sıraya geldiğimde ise artık yine zincirle yükseldiğimde buradaki trabzanları önde görüneni önden, arkada görüneni arkadan, önde görüneni önden, arkada görüneni arkadan örerek devam edeceğim. Burada köşeye geldiğimde de burada bakın arkada örmüşüm. Bunu yine arkadan, bunu önden, bunu arkadan. Yani bunları da sıraya göre devam ettireceğim. Buraya 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir mantığıyla köşeyi geçip yine aynı şekilde kaldığım sıradan devam edeceğim. Sırasıyla ön ve arkadan örerek bunu da hatırlatmak istedim ki şurada üstüne batmışım. Burada 2 ikili trabzanı örüp artık bunu şöyle alayım. Ön, arka. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Tabii ki lastik örmeyip normal trabzanlarla da geçebilirsiniz. Dilediğiniz uygulamayı patta örebilirsiniz. Ve dilediğiniz genişlikte. Ben tamamlayıp geliyorum.
Etrafının patını 5 sıra olarak ördüm. 5 sırada tamamladım. Daha sonra kolunu da kol evine yerleştirdim. Şimdi beraberce diğer kolu nasıl kol evine yerleştireceğimi göreceğiz. Bunun için 4x3 12 olarak hazırlamış olduğum bu parçayı alıyorum. Bu parçayı iki motif öne, iki motif olmak üzere, arkaya olmak üzere kol evine yerleştireceğim. Bunun için de hemen kol evini elimin yönüne doğru önüme alıyorum. Yerleştireceğim taraftan. Şöyle ki buradan hemen şu kol altının olan kısmından başlayacağım. Önce bu ikiyi, sonra diğer tarafı çevirip buradaki iki motifi diğer tarafa ekleyeceğim. Öyleyse beraberce eklemeye başlayalım. Parçayı önüme aldığımda burada bir zincir çekmiştim. İlmek dışarıda, bekliyorum. Hemen tığımı bu kol altından batıp tam orta yerine ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve hemen buradaki köşenin içine gelip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra trabzanın tepesine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp karşıda 3. trabzanın içinden ilmeğimi geçireceğim. 1 2 3'ü buldum. Daha sonra tekrardan 1 pardon kaçırdım. 2 3 çıktım ve yine karşıda üçüncüyü buldum. 1 2 3. İşte bu şekilde aslında bütünde göstermiş olduğum birleştirme tekniğini kol parçasını kol evine eklerken de kullanıyorum. Hiçbir farkı yok. Sonuna kadar geleyim. Sonda buradaki bitişi birlikte yapalım. Kol evinin 4 motifini yerleştirdim. Burada artık son başladığım kısma gelirken bu köşenin içine sonuncu motifin köşesinin içindeyim. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine burada bütün motiflerin kesiştiği yerin ortasını bulup batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Tam olarak koltuk altına denk gelen yerdeyim. Sonra bir zincir çekip tekrar buradaki köşeye geliyorum. Kol parçasını kol evine yerleştirdim. Şimdi kol parçasını her iki yanından birleştirerek kolun formunu vermeye başlayacağım yerdeyim. Şimdi tam olarak buradan geldim, sayıyorum. Şimdi 1 2 bakın köşeden itibaren 1 2 3'ü saydım. Üçüncünün içine battım. Tam karşılıklı birleştireceğim yerdeyim. Yeniden 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Hemen karşıdan sayıyorum. 1 2 3 içinden geçiriyorum. Yani şöyle gösterecek olursam size şunu uzatayım. Kol evine motifi yerleştirdim. Tam olarak burada karşılıklı birleştirip kolun formunu veriyorum. Öyleyse tekrar çevireyim şöyle önüme. Karşılıklı kol ağzına kadar bu şekilde örüp kol ağzındaki patı tamamlayalım. Kol ağzına kadar devam edip birleştiğimde buradaki köşeye geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çektim. Tığdan çıkıp bu köşenin içinden ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum. Ve buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesine batarak, kaydırarak üstüne geldim. Bir adet yalancı trabzan örüp ilk sırasını, 3 sıranın ilkini örmeye başlıyorum trabzanlarla. Her bir trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan örerek devam ediyorum. Köşelere geldiğimde ise ilk önce ilk köşeye batıp bir kere çıkıp 2 ilmeği tığımda tutuyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Diğer köşeye geliyorum. Yine bir kere çıkıyorum. Bu defa 3 ilmeği birlikte örerek
trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Diğer bütün köşe kısımlarında aynı ikili trabzanla kesme yani toplama işlemini yapacağım ve başladığım yere kadar ilk sırayı bu şekilde örerek tamamlayacağım. İlk sıranın sonuna yaklaştığımda buradaki köşelerdeki işlemi de aynen tekrarlıyorum. Topladım ve ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Daha sonra yalancı trabzanla burada yükseliyorum ve 2 sıra lastik örümünün ilkine başlıyorum. Aynı etrafında ördüğüm gibi ilk önce öne alıyorum. Daha sonra arkaya alıyorum. Yeniden öne, arkaya sırasıyla bu şekilde istediğiniz kadar uzunlukta örebilirsiniz. Dilerseniz tabii ki bileğe oturtabilir, kolu dar da yapmanız mümkün. Çok fazla videom var. Öyle hırka çok ördüm. O videolarda bilek için fikir alabilirsiniz. Öyleyse ben bunu 2 sıra bu şekilde örüp geliyorum. Şu topladığımız kısma geldiğimde ise yaptığım işlem, o ikisini şöyle birlikte kesmiştim ya, onu bir trabzan gibi örüyorum. Şimdi arkadan örmüştüm, sıra önde. Bakın şöylece ikisini birden öne alıp hemen sırasıyla yeniden arkadan örmeye başlıyorum. Onu da göstermek istedim, aklınızda kalmasın soru diye. Şöyle de göstereyim. Hırkamın sonuna geldim. Kol ağzını da 3 sıra olarak tamamladım. Siz daha uzun da örebilirsiniz. Dediğim gibi böyle bileği toplayabilirsiniz. Bu tarz videoları kanalımda bulmanız mümkün. 36'dan 42 bedene kadar uygun düşecektir. Birkaç sıra etrafını geniş örerek 44 bedene kadar uygun örebilirsiniz. 44 beden üstü hanımefendiler arkayı dörtlü, kol altlarına birer adet motif yerleştirerek de örebilirler. Aynen bu şekilde örmüş olduğum hırkalar da kanalda mevcuttur. Toplamda zemin renginden 3 adet kullandım. İç renklerden ise 2'şer adet, biliyorsunuz 50'şer gramlık iplerde 2'şer adet kullandım. Hırkamın boyu 80 santim, eni ise 120 santimdir. Bunu da belirtmek isterim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Eğer beğendinizse benden bir kalbinizi esirgemeyiniz efendim. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetlidir. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.